Medya Baronu'na hoş geldiniz. Dün itibariyle yani 7-8 Şubat tarihleri arasında ordumuz tarafından İdlib'e toplamda 1000 araçtan fazla sayıda askeri sevkiyat gerçekleşti. Peki bu sevkiyat gerekli miydi? Amacı neydi ve İdlib ne durumda? Şimdi bunları konuşacağız. Başlayalım. Şu andaki askeri sevkiyatların ve yeni kurulan alanlarımızın amaçlarını anlamak için önce bölgenin durumunu bilmemiz yani geçmişe gitmemiz gerekli. İdlib çoğu kişiye göre savaşın kilit noktası. Esad'ın şu andaki toprak bütünlüğünü sağlamasının önündeki en büyük engel. İdlib 2017 yılında Suriye içerisindeki muzdarip sivilleri korumak için oluşturulan bir bölge olarak doğdu. Rusya, İran ve özellikle bu sorundan en çok etkilenen Türkiye tarafından oluşturuldu. Öncesinde 1,5 milyon civarı olan nüfusu, muhaliflerin ve sivillerin buraya kaydırılmasıyla 4 milyona kadar çıktı. Tabii ki böyle bir adımı bu 3 ülke attıysa 4 milyon insanı rejimin ve muhaliflerin insafına da bırakamazdı. O yüzden bu 3 ülke bölge çevresinde gözlem noktaları kurarak asayişi sağlama yoluna gitti. Amaç bölge içerisindeki teröristlerin dışarı çıkarılması, M4 ve M5 karayollarının tamamen açılmasıydı. Bu sayede bölgedeki tam istikrar sağlanmış olacaktı. Rusya ile yapılan Soçi mütabakatı da bunu tam olarak kapsayabilmek için. Ama tabii ki gelelim bu kadar hareketli ve içerisinde her türden insanın barındığı bir bölgede bunun yapılması haliyle çok zor. İdlib'de muhaliflerin ve sivillerin yanında ne olduğu belli olmayan birçok kişi de mevcut. Rusya'nın belirttiğine göre bu kişiler ve muhalifler bölge ateşkesini kötüye kullanarak Rus üslerine saldırdı ve İdlib topraklarını genişletmeye çalıştı. Bunun karşı tarafında da aynı şeyi yapan rejim güçleri var. Bu yıllar içerisinde rejim, sivil farkı gözetmeksizin bizim üslerimize dahil yüzlerce saldırı yaptı ve İdlib'i kendine katmaya çalıştı. Şimdi geldiğimiz noktada da bunun maksimum çizgisini görüyoruz. Özellikle Putin'in 7 Ocak'taki Esad ziyaretiyle Esad'ın saldırıları hız kazandı. 4 kontrol noktamız rejim bölgesinin içerisinde kaldı ve rejim ilerlemeye de devam ediyor. Geldik günümüze. Peki biz bu saldırılara karşı ne yaptık? Başlarda rejimi ve Rusya'yı uyarsak da tabii ki bizi dinlemediler. Biz de ciddi olduğumuzun gösterilmesi ve siz çekilmezseniz biz çekeriz mantığıyla 1000'den fazla aracı İdlib önlerine sürdük. Şu anda Suriye'ye verdiğimiz mühlet içerisinde yani Şubat sonuna kadar geçici bekleme noktalarında konuşlanma halindeler. Özellikle İdlib'in ve karayollarının birleşme kilit noktası olan Seragib'in hemen üst konumundalar. Bu şehri tekrar domine etmek için hazır olarak. Geldik asıl soruya. Neden buradayız? İlk büyük problem insanlık ve mülteci sorunu. Şu anda bile tam sayı bilinmemekte, 500 bin kadar mülteci Suriye saldırılarıyla Türk sınırına doğru hareket halindeler. Eğer Esad tüm bölgeleri alırsa buradaki insanların çoğunu kim olduğu bilinmediği için almak istemeyecek ve yine bir mülteci problemi ortaya çıkacak. Mülteciler de alt taraf tamamıyla rejim tarafından kapalı olduğu için üste gidecek. Üste de kim var? Türkiye. Böyle bir durumda muhtemel 2 milyon Suriyeli sınırımıza yığılacak. Daha fazlasını kaldıramayacağımız için bunu haliyle istemeyiz. Diğer bir problem de Suriye'nin kendi siyaseti. Evet, ülke olarak tekrar Suriye Birliği'nin sağlanmasını isteriz. Ama bu ihtimal artık geride kalmış ve zor bir ihtimal olarak görülüyor. Özellikle Suriye'nin kuzey bölgelerindeki YPG sorunu pek kendilerinin çözebileceği bir durumda değil. Hatta Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye rejimi resmen bölgeyi YPG'ye peşkeş çekerek anlaştı ve YPG ile birlikte bölgedeki şehirlere konuşlanmaya başladı. Eğer İdlib'i alarak dış siyasetlerinde daha fazla güç kazanırlarsa bize karşı da ellerini kuvvetlendirmiş olacaklar. Eğer biz dolaylı olarak Suriye'deki bu etkimizi kaybedersek en başından beri engellemeye çalıştığımız YPG terör devleti de kendisini kuvvetlendirecektir. Üstelik bu sefer bunu rejimin kanatları arasında yapar ve nüfuzumuzu kaybettiğimiz için de büyük sıkıntılara gireriz. Sadece bu cephede kaybetmemiz bile Akdeniz'i ve Ege'yi bile kaybetmemize sebep olabilir. İşte sadece bir İdlib için 1000'den fazla aracın gitmesinin sebebi. Neden saldırmıyoruz derseniz aslında evet, yani bu kadar pisliğinden sonra rejime direkt saldırabilirdik. Ama modern zamanlarda savaşlar teknolojiyle yönetilir. Teknoloji de para demek. Zaten para sıkıntımızın olduğu bu dönemde geniş çaplı yarı düzenli bir orduya saldırıyla harcayacağımız mühimmatın bedelini siz düşünün. Şöyle diyebilirsiniz, yani tamam ordu için harcamayacağız da neye harcayacağız? Ama bu düşünceyle başka şekillerde halledebilecekken zorla kendimizi sıkıntıya sokmanın ne anlamı var? Bir F-16'nın saatlik bombardıman maliyeti 250 bin lira. Geniş çaplı bir operasyonda bu maliyetler korkunç boyutlara ulaşır.
İşte bu yüzden şu anda Kardak krizinde olduğu gibi bu işi ilk olarak durumumuzu güçlendirme, gözdağı verme yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz. Ama Kardak'ta olduğu gibi yapılan hamle işi çözmezse bu savaşa da hazırız. Askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Görüşmek üzere.